Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok değişik bir konudan bahsedeceğim. Konumuz, eğer Çin'de yaşıyor olsaydınız karşılaşabileceğiniz 10 tane kültür şoku. Ben Çin'de yaşadım arkadaşlar. Çin'de bir dönem okudum. Bunlar da o zamanlarda böyle gözlemlediklerim. Hani içerisinde bu 10 maddenin gerçekten her şey var. Hani güzel şeyler de var, iğrenç şeyler de var. O zaman başlıyoruz. Bir numara. Çinliler dans etmeyi seven bir toplum. O yüzden böyle sokakta dışarıya çıktığınızda karşınıza bir sürü insan çıkıyor böyle grup halinde dans eden. Kadınlar, erkekler ve gidip de onlara katılabilirsiniz. Onlarla beraber dans edebilirsiniz. Çok zor hareketler de yapmıyorlar. Spor tarzında yapıyorlar aslında. Ve bir de müzik sistemi getiriyorlar yanlarında. Gürültülü bir şekilde de o müzik çalıyor aynı zamanda. Kimse hani yadırgamıyor ama eğer ilk defa oraya gittiyseniz böyle bunlar ne yapıyor ya burada falan diye bir bakıyorsunuz. Ama sonra mesela ben de katılmıştım bir ara onların dansına. Herkes böyle gülüyor, hiç kimse bir şey demiyor. O yüzden hani güzel bir şey bence. 2 numara. Yabancılarla fotoğraf çektirme istekleri. Onlar gibi gözükmüyorsanız aslında çok dikkat çekiyorsunuz orada. Hollywood starı gibi böyle pazarda bile yürüseniz herkes size bakıyor. Herkes sizinle konuşmak istiyor. Herkes sizinle fotoğraf çekilmek istiyor. Ya da sizin fotoğrafınızı çekmek istiyor. Çocuğun bir tanesi bana bir kere sormuş çekilebilir miyim diye. O çok hoşuma gitmişti. Gel çekilelim demiştim. Sadece fotoğraf çekilmiyorlar ya da fotoğrafınızı çekmiyorlar. Bir de yüzünüze bakma olayları var. Mesela metroda gidiyorsunuz, oturmuşsunuz. Yanınızda oturan adam şu şekilde yüzünüze bakıyor. Yani böyle hani yeter artık bakma falan diyesiniz geliyor. 3 numara. İsim seçmeleri. Bunu bence listenin başına koymam gerekiyordu. Ya o kadar acayip bir şey ki ya size anlatamam. Yani size bir olay anlatacağım. Uçaktayım, gidiyorum. Yani Çin'e artık yol alıyoruz. Yanımda bir tane Çinli oturuyor. Bana soru sormaya başladı işte nereye gidiyorsun, neden gidiyorsun falan. Sonra o da profesörmüş, hatta ondan falan bahsetti. Sonra bana ismimi sordu. İsminiz ne dedi. Esra dedim. Aa, ne kadar güzel bir isim dedi. Sonra sizin isminiz nedir dedim. Kemal dedi. Kemal diye bir arkadaşım vardı. Çok beğendim, ondan aldım. Senin ismini çok beğendim dedi. Şimdi bundan sonra da seninkini alacağım dedi. Ben böyle kaldım, nasıl yani falan. Benim ismimi alamazsınız ya diyorum. Aldım bile diyor. Dedim bu kadın ismi, yani bu erkek ismi değil. Olsun, benim için önemli değil diyor. Ya böyle bir olay yok ya gerçekten. Daha sonra oraya gittikten sonra fark ettim ki eğer etraflarında yabancı insanlar varsa kendi isimlerini söylerken zorlanmasınlar diye kendilerine bir tane isim seçiyorlar. Avrupa'yı bir isim. Yani bu benim Çin'e gitmeden ilk yaşadığım Çin kültür şoku. 4 numara. Böcek pazarları. Arkadaşlar, böcek pazarları var. Anladığım kadarıyla bunları koleksiyon yapanlar için satıyorlar. Ama aklınız çıkar. Yani öyle acayip böcekler var ki ve o kadar kötü şartlarda ki ya böceğin haline bile üzülüyorsunuz, biliyor musunuz? Mesela böcek bir kutuda duruyor. Cam bir kutu. Dışarıdan görebiliyorsunuz ama açamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Orada canlı bir şekilde duruyor ve sadece şöyle yem alıp yiyebiliyor. Bu kadar. Yemi yiyor, ondan sonra zaten orada o şekilde ölüyor ve öldükten sonra da onu koleksiyon mu yapıyor, artık ne yapıyor bilemiyorum. Bunun gibi şöyle şeyler de satılıyor. Mesela kolye, anahtarlık. Böyle işte mesela büyük kapların içerisinde kocaman böcekler var ve bir sürü, yani hani ben çok üzülmüştüm. Bir tanesini hatta alayım da salayım dışarıya falan diye düşünmüştüm. Böcek ay iğrenç falan diyoruz ama öyle bir halde de durmamaları gerek bence. 5 numara. Böcek yemeleri. Bir de böyle bir olay var. Ve bayağı severek yiyorlar. Ama arkadaşlar, hemen şunun bir açıklamasını yapayım ben. Öyle her böceği yemiyorlar. Belli böcek türleri var. Onu yiyor. Başka böcek türünü yemiyor. Ama o böcek türünü yemek için de böyle kuyruğa diziliyorlar. Ben inanamamıştım gördüğümde. Gerçekten çok büyük bir kültür şoku yaşamıştım. Bunlar önceden gelen bir kültüre sahipler. Ve bunu bırakmak istemiyorlar. O yüzden görüyoruz yani mesela kurbağa yiyenleri, işte yarasa yiyenleri. Hatta köpek eti satan bir restoran vardı. Çok da pahalıya satıyordu. Ben böyle gerçekten yiyor musunuz ya falan gibi bir soru sormuştum. Hani birazcık daha anlamak için. Sadece bir köpek türü yeniyor yiyenlerde. O köpek türünü de salatanın yanında böyle
küçük aperatif olarak getiriyorlar. Ama 1,5 milyar nüfuslu bir ülkede sizce gerçekten sadece bu köpek mi yeniyor? Hatta şöyle bir şey de satılıyor. Yengeç canlı. Bu yengeci alıyorlar dolaptan. O şekilde yiyorlar. Tabii bunun yanında çok lezzetli yemekler de var. Ben Çin yemeklerini zaten oraya gittiğimde daha da çok sevmiştim. İşte yaptıkları makarnalar olsun, kendi ellerinde makarna yapıyorlar. Mükemmel oluyor gerçekten. Hem de çok ucuza satıyorlar ve böyle gözünüzün önünde yapıyorlar, açıyorlar falan, çok lezzetli oluyor gerçekten. Onun dışında mesela jiaozi dedikleri dumplings, bunlar falan. Hatta Çinliler eğer arkadaşınızsa size eğer söylerseniz ben çok seviyorum bunu, dumplings'i falan, size özel olarak yapar getirirler. Bana yapmışlardı ve ben çok şaşırmıştım. Evet, yani o kötü olayların yanında böyle mükemmel pastalar, yemekler de var. 6 numara. Tırnak kesmeleri ve saç kesmeleri. Şimdi bu nasıl yani falan diyeceksiniz. Arkadaşlar, her yerde yapıyorlar bunu. Ya otobüste tırnak kesiyor ya. Ben fotoğrafını çekmiştim zaten, bir kızım böyle. Çok garibime gelmişti, ne yapayım. Gerçi normalde çekmemeniz gerekiyor. Ama ben çekmiştim. Metroda falan kesiyor ya. Yani iğrenç. Biz böyle hatta ayak tırnağının içindeki pislikleri falan temizleyip oralara sürüyor. Tabii yine bence daha Avrupa'yı olanlar bunları yaptıklarını ben sanmıyorum. Ben hiç görmedim kendi arkadaşlarımın oturup da sınıfta tırnak kestiğini falan. Saç kesmeleri de sokakta saç kesiyorlar arkadaşlar. Yani böyle adam bir tane tente gibi bir şey yapmış. Sokakta bayağı saç kesiyor ve onları yere atıyor ve onları orada bırakıp gidiyor. Hani kim temizliyor onu? Çöpçü gelecek, temizleyecek işte. Mideniz yeterince bulandı mı? Bulanmadı mı? O zaman şimdi bulanacak. Kapatmayın sakın. Kapatmayın. Bu arada lütfen abone olur musunuz? Ayrıca bu videoyu da beğenir misiniz? Ne olur. 7 numara. Çocukların her yere tuvaletlerini yapabiliyor olmaları. Şimdi bunun nedeni muhtemelen, yani bu benim gözlemlerimden dolayı ortaya çıkardığım bir şey. Binaların genelinde tuvalet yok arkadaşlar. Bence o yüzden öyle bir şey ki çocuklara ortası açık bir pantolon giydiriyorlar. Ve çocuk rahat bir şekilde böyle ortalarda dolanıyor. Ve tuvaleti geldiğinde de artık büyük küçük hiç fark etmez, oraya olduğu yere salıveriyor onu. Bunu otobüste de yapıyorlar arkadaşlar. Sadece küçük çocuklar da yapmıyor. Ben birazcık daha yaşları birazcık daha gelişmiş olanları da denk geldim. Midenizi daha fazla bulandırmak için 8 numara. Yerlere tükürüyorlar ve geğiriyorlar. Önce geğirmelerinden bahsedeyim. Eğer bir yemeği çok beğeniyorlarsa geğiriyorlar arkadaşlar. Ve bunu zaten söylüyorlar. O daha çok güzelmiş, çok lezzetli yemek falan diye. Yerlere tükürmeleri de vücutlarının temizlendiğini düşünüyorlarmış. O yüzden yapıyorlarmış bunu. Ama öyle bir şey değil. Yani her yerde tükürüyorlar. Sokaktayı geçtim. Yani atıyorum bir konferans salonunda da tükürüyor. Sınıfta da tüküren var. 9 numara. Tamam, çok mu mideniz bulandı? Kaçmayın, ne olur gitmeyin. Tamam, bu sefer güzel bir şeyden bahsedeceğim söz. 9 numara, çok mutlular arkadaşlar. Yani küçük şeylerden mutlu olmayı biliyorlar ve çok güzel bir davranış bence. Ve bunu gidip sormuştum Çinli arkadaşlarıma. Hani nasıl bu kadar mutlu olabiliyorlar? Çinli arkadaşlarım da bana bunu şöyle açıklamıştı. Hiçbir konumda her şey çok kötü olamaz. Yani bunlar buna inanıyorlar. Her şeyin çok kötü olması gibi bir şey kesinlikle yoktur. Hep küçük de olsa güzel bir şey vardır. Ve o kişi o güzel olan şeyi görüyor. Her şey kötü gidiyorsa bile güzel olan şeye odaklanıyor. Mesela adam satış yaptığına seviniyor olabilir. Adam herhangi bir şeye seviniyor olabilir. Ama seviniyor. Ya bu bence çok güzel bir bakış açısı. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. 10 numara, dil problemi. Arkadaşlar, Çin'de yaklaşık 270 tane farklı dil var. Bunun yanı sıra mesela İngilizce bilmeyen ama Almanca çok iyi şekilde konuşan çok fazla insan var. Yani en azından bizim üniversitemizde benim gözlemlediğim kadarıyla böyleydi. Profesörler geliyor mesela, hiç İngilizce konuşamıyorlar ama Almanca konuşuyor. İşte
Benim İngilizcem çok kötü diyor. Onu bile söyleyemiyor. Yani İngilizcesinin kötü olduğunu bile söyleyemeyecek kadar İngilizcesi yok. Ama Almancası mükemmel. O yüzden ben çok şaşırmıştım buna. Mesela yani bütün dünyada ikinci dil olarak kabul edilen dil İngilizcedir. Ama burada Almanca. Tabii herkes Almanca konuşmuyor arkadaşlar. Böyle bir şey de var. O sadece belli bir kesim. Ve son olarak bir bonusla bitiriyorum. O kadar midenizi bulandırdığım için özür dilerim. O yüzden de güzel bir şeyle bitireyim istedim. Doğa harikaları gerçekten mükemmel bence. Örneğin Zancacıye diye bir doğa parkı var. Bu doğa parkında Avatar çekilmiş. Mükemmel bir görüntü gerçekten. Ya da yine o taraflarda bulabileceğiniz Dragon's Cave var. Işıklandırmaları zaten çok iyi yapıyorlar. Çok güzel bir görüntü. Bu mağaranın içerisinde dere gibi bir şey de var böyle. Onun sandallarla oradan öbür tarafa geçilebiliyor falan. Ya da Heaven's Gate var. O kadar çok tırmanıyorsunuz ki merdivenleri. En sonunda bir tane küçük bir kalp buluyorsunuz. Pekin'le Zhangjiajie arasında dağlar kadar fark var. Pekin'le Şanghay arasında da dağlar kadar fark var. Yani her şehir birbirinden çok daha farklı. Tabii bu son olaylar maalesef herkesi bayağı bir etkiledi. Ama umuyorum en kısa zamanda bu olaylar da çözülür. Herkes sağlığına kavuşur. Herkes sevdikleriyle beraber yine çok güzel vakit geçirir. Hepiniz iyi ki varsınız. Sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün diliyorum. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.